İyi günler sevgili seyirciler. İyi Fikir'e TRT1 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine programımızda hem bilgileneceğiz, yeri gelecek eğleneceğiz, yeri gelecek kıssadan hisse çıkartacağız. Bugün yine programın başında titreme, Parkinson, bu hastalıklardan, sıkıntılardan bahsedeceğiz. Ama biliyoruz ki hastanın derdini kendinden ve hasta yakınından dinlediğimiz zaman daha anlaşılır oluyor ve bu dert nelere yol açıyor ama tedavide nerelerdeyiz bunu öğrendiğimizde de bize bir yol çizilmiş oluyor. O yüzden programın ilk bölümünde hemen konunun uzmanı olan operatör doktor Ali Zırh'ı davet edeceğim. Kendisi yüzlerce beyin pili ameliyatı yapmış bir doktor. Ayrıca enteresan da bir Guinness Rekorlar kitabına imzası var. Hepsini konuşuyor olacağız ve tabii buraya hastalar ve yakınları da gelecek. Hiç vakit kaybetmiyorum ve hemen Ali Bey'i davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Zaman içerisinde ya da bazen bilmiyorum insan sinirden de olabiliyor. Daha genç yaşlarda da böyle eller, ayaklar titreyebiliyor. Ya da istemsiz kasılmalar olabiliyor. Ama biz bunların bir hastadan habercisi mi olup olmadığını ya da anlık bir durum mu olduğunu tam bilmiyoruz. Hele ki Parkinson'u hemen hepimiz Muhammed Ali Clay'in rahatsızlığı olarak bildik ama orada kaldık. Yani eğer bir hasta yakını değilsek daha fazlasını bilmiyoruz. Sizden bir dinleyelim. Tabii bahsettiğiniz titreme aslında hepimizde heyecanlanınca olan bir titreme. Parkinson hastalığı titreme deyince akla gelen ilk hastalıklardan bir tanesi. Aslında her Parkinson hastası da titremiyor ama önemli bir bulgusu. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genelde ileri yaşlarda karşımıza gelen, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim, varsa vücudun bir yanında ve daha çok para sayar tarzda diye istirahatte karşımıza gelen, eller kucaktayken iki yana sarkıtınca veya hasta yürürken karşımıza gelen titreme, öne eğik küçük adımlarla yürümeyle giden sinir sisteminin bir ileri yaş hastalığı. Beyinde dopamin dediğimiz madde aslında hepimizde azalıyor ama bu azalma oranı %60-80'lere geldiği zaman ki bu ortalama 62-65 yaş arasında toplumda her 300 kişiden birinde diyebiliriz. Hastalık bulguları karşımıza Aslında gelmeye başlıyor. Aslında 300'de bir hiç de az bir rakam Evet, değil. oldukça yüksek bir rakam. Evet, sizinle daha uzun uzun konuşacağız. Seyircilerden soruları da alacağız ama ben çok bekletmek istemiyorum Ender Bey'i. Davet edebilir miyim? Tabii ki. Yani hem hastalıkları konuşuruz hem onların yaşadıklarını da ekrana taşırsak daha anlaşılır olur diye tahmin ediyorum. Ender Kabas'la Mükerrem Kabas geliyorlar. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen Ender Bey'i oturtalım. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun Ender Bey. Siz de hoş geldiniz. Sağ olunuz. Tabii sizin öykünüzü dinlemek çok istiyorum. Yaşayan bilir en çok ve tabii ki yanında en sevdikleri bilir. Sizin nasıl başladı rahatsızlığınız efendim? 2006 senesinde rahatsızlık başladı. İlk başlarda hafif başladı. Sağ ayağımla sürtmekle başladı. Ondan sonra elime koluma çıktı. 2010 senesine kadar böyle devam etti. 2010 senesinden sonra biraz daha ağırlaştım. Son 2 sene artık çocuğu ailemden bir kişiye hedef olarak bana bakıyordu. Dışarı çıkma şansım yoktu. Hiçbir şekilde bir yere gidemiyordum. Arabaya binemiyordum. Yani nasıl anlatayım? Zor bir hayattı, zor bir günler, zor günlerdi. Ali hocam beyin pili ameliyatı yaparak bunu yani tamamen yok etti diyebilirim yani. Şu anda ekrandaki görüntüler ne zamana ait acaba? İlk geldiğim güne ait. Hocama tedavi Yaklaşık muayene olmak zorunda. 1,5 ay kadar öncesine ait. Ender Bey aslında daha 15 gün önce ameliyat olmuş. Ve bizim beyin pili ayarlarımızın ortasında daha istediğimiz değerlere tam ulaşmadığımız ama önemli ölçüde yol aldığımız bir hasta. Aslında 15 gün böyle bir ameliyat için epey kısa zaman değil mi? Yani maşallahınız var. teşekkür Ender ederim. Bey Allah şifa versin. Amin inşallah. Daha da iyisi olacak inşallah. Peki beyin pili ameliyatı diyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yani duyunca insan sanki beynine bir pil yerleştiriliyormuş gibi. Öyle mi gerçekten? Hemen hemen öyle aslında. Aha. Beyin pili dediğimiz cihaz, beynin içerisine yerleştirdiğimiz 2 tane ince elektrot. Göğüste kalp pili gibi cilt altına, köprücük kemiği altına koyduğumuz bir pil cihazı ve onları birbirine bağlayan 2 tane uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Yaptığımız iş uyanık, konuşa konuşa ameliyathanede hastayla beyin ameliyatı yapmak.
Burada gördüğümüz iki küçük yerden insizyonla beynin içerisinde, özellikle tabii bu işin en önemli kısmı hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini bulmak. Çünkü beynin içinde yaklaşık 2-3 milimetre çapındaki bir anatomik oluşumu bulup oraya bu doğru elektrodu koymamız gerekiyor. Bu teknik olarak çok zor. Onun için hastalar için kolay ama hekimler için oldukça zor bir ameliyat. Tabii. Ama mikroelektrot tekniği dediğimiz özel bir yöntemle o hücreleri biz tek tek bulup hastalıkla ilgili hangi bölgede hangi hücre var onların yerini tespit edip oraya elektrot koyuyoruz. Aslında hastalar da ameliyat sırasında bizimle iletişimde olup Bayağı gözü açık, zihni açık. Siz konuşuyorsunuz, o cevap veriyor. ameliyat sırasında Siz hatırlıyor musunuz ameliyatı? Tabii. Hatırlamaz mıyım hocam? Devamlı elini elini çektik, vücudunu çektik. Yani o da benimkini çekti. Hangi tuvaletini daha tuvalet olduğumuza baktı. bu arada hastalar da hissettikleriyle bize yardımcı oluyorlar. İkinci birinciden iyiydi. Şimdi elim daha iyileşti, ayağım daha iyileşti gibi. Peki o anda siz beynini açmış ve bu pili yerleştirirken bayağı uzuvlarının hareketini size anlatıyor. Tabii ki. Yani diyor ki bu iyi oldu, bu o kadar iyi olmadı, öyle mi? Çünkü o haritalama sırasında o hücreleri bulabilmek için beynin içerisinde biz o mikroelektrot dediğimiz elektrotla en az 4-5 yolculuk yapıyoruz beynin her bir tarafında. Dolayısıyla her bir yolculukta hem bizim bulduğumuz bulgular, dinlediğimiz hücreler var. Hem de hastalar da bize işte ikinci birinciden iyiydi, üçüncüde ayağım daha iyi oldu gibi yardımcı olabiliyorlar. Ben çok teşekkür ederim. İnsanın çünkü hani hasta bazen çok yakın akrabalara bile insan hastalığını göstermek istemez. Ama siz hem seyirciye faydası olsun diye hem doktorumuz tıbben nerelere gelindi diye bir de tabii devletin de aslında desteklediği değil mi? Tabii ki. Ameliyatlar Yani beyin bunlar. Bunu pilleri- da vurgulayalım ki seyircimiz haberdar olsun. Beyin pilleri oldukça pahalı cihazlar. Ama 2009 yılından beri şükür ki sosyal güvenlik sistemi bu hastalarda, bu tedavide yardımcı oluyor, destek oluyor. Aha. Diyorsunuz ki iki yerden giriyoruz. İki kesi görüyorum burada. Evet, hastanın başına ameliyat başında bir çerçeve takıyoruz bir takım hesaplamalar için. Dolayısıyla hasta odasında yatak başında aslında 4 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor. O çerçeveyi takarken ağrısı olmasın diye. Sonrasında aşağı inip MR filmlerini çekiyoruz. Bir takım haritaları basıyoruz. Ama bütün bu gelişmiş teknolojilere rağmen aslında bizim bulduğumuz bilgisayarla da olsa teorik hedef oluyor. Nasıl ki herkesin ağzı, yüzü, gözü birbirine benzemiyor. Beyinde bu hücrelerin yerinde de hastadan hastaya değişiklikler oluyor. 1 milim, 2 milim ama o 1-2 milim bizim için kilometreler demek beynin içerisinde. Sonrasında ameliyathaneye indiğimizde birer küçük delik delerek bu insüzyon yerlerinden beynin içerisine elektrotlarımızı ilerletip hastalığı, hücreleri ve bulguları değerlendiriyoruz. O haritalama yöntemini yapıyoruz. Bu yaklaşık 1,5 saatlik bir işlem. O sürenin sonunda nereye elektrotları koyacağımızı bildiğimiz için o bölgeye de beyin pili elektrotlarını yerleştiriyoruz. Aslında beyin ameliyatımız bitmiş oluyor. Ameliyattan önce siz kollarına girip Evet, de ancak... evet. Mükerrem Hanım, ne yaşadığınızı siz çok iyi bilirsiniz. Çok zor bir süreçten geçtik. Şu anki halimize binlerce şükürler olsun. Özellikle hocama çok teşekkür ediyoruz. Ya tek başına herhalde işlerini Hiçbir halledemez şey vaziyete mi yapamıyordu. Evet, gelmişler? yatakta nasıl yatıyorsa o konumda kalıyordu. Sabah o konumda buluyorduk. Sağdan sola dönemiyordu. O derece zorlanıyordu artık. Bir de hep şey biliriz, Parkinson'da eller sabit kalamıyor. Öyle bir durumda var mıydı acaba? O istem dışı hareketlerimiz de oluyordu, evet. Ama Rahat Ender Bey yemek mesela yiyemiyordu. titremenin olmadığı bir hastalık. Hani öyle bir kanı var sanki her Parkinson hastası titrermiş gibi. Öyle değil. Bir grup hastada titreme hiç olmayabiliyor. Sadece donukluk, hareket yavaşlığı ve ağırlıkla da hastalık seyredebiliyor. Tabii o hastalarda da burada gördüğümüz gibi beyin pili tedavisi titremesi olan hastalar gibi önemli ölçüde yarar sağlayabiliyor. Peki beyin pili şu anda dışarıdan komut alabilir vaziyette mi? Yoksa o belli bir süre kalacak, sonra yenisini Yok, mi hayır. koyacaksınız? Şimdi ayarın ortasındayız derken zaten ameliyatı bitiriyoruz ama ameliyattan sonra 2-3 haftalık bir süreçte hastalar ayaktan poliklinik kontrollerine geliyorlar ve biz yavaş yavaş pil ayarlarını yapıyoruz. Çünkü bu cihazın en önemli özelliği o, tıp dilinde de nöromodülasyon diyoruz. Beynin içine verdiğimiz elektrik akımının şiddetini, dalga boyunu, özelliklerini değiştirebiliyoruz ve o hasta için en uygun ayarlara getiriyoruz. Tabii kapatıp açmamız da mümkün ama o hiç hastanın isteyeceği bir şey değil tabii ki, çünkü bulguları geri gelip ağırlaşması mümkün. Biz şu anda bir kapatıp açma işlemi, Arzu ederseniz gerçekleştirebiliriz. siz müsaade eder misiniz? Hocam buyurun, ne demek? Tamam. Hocam Eminiz değil mi Mükerrem Hanımcığım? Tabii. Tamam. Siz sohbet ederken çünkü önce cihazı... Canı yanmayacak değil mi? Yok, hayır. Kesinlikle bir şey Böyle- olmadı. ama
aletimizin tanıması için kendisini bir süreye ihtiyacımız var. Sevgili seyirciler, Bu arada siz sohbet etmeye devam edebilirsiniz. yani sizlere de bir örnek oluşturması açısından ve burada tabii ki Mükerrem Hanım'ın ve Ender Bey'in de müsaadelerini alarak şu anda beyin pilini doktorumuz kapatacak ve sonrasında tekrar açacak. Tıbbın geldiği noktayı ve devletin verdiği destekle de aslında çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Bu ameliyatların yapılabildiğini sizlere göstermek isteriz. 15 gün olmuş daha ayarlarının ortasında ve devamında inşallah Mükerrem Hanım'ın da dediği gibi bugünlerimize binlerce şükür diyor. Şükürler olsun. Daha da iyisi olacak ve umut ederim ki şu anda ekran başındaki bu tarz rahatsızlık çeken sevgili seyircilerimize de bir yol gösterecek bu yayınımız. İnşallah. İnşallah. Bu teknolojide biz uzaktan elimizdeki programlama cihazıyla pile müdahale edebiliyoruz. Ayarlarını yapabiliyoruz. Zaten her gün sabahleyin erken saatte geliyorlar. Biz yavaş yavaş elektrik ayarlarını ayarlayarak ona en iyi gelecek ayarlara gelmeye çalışıyoruz. Bu cihaz aynı zamanda şu anda benim müdahalemle kapatılıp açılması mümkün. Şu anda Kapattınız değil mi? fark ettiniz. Evet. Hissettiniz mi kapattığını? Şu anda bütün vücudum, yani nasıl söyleyeyim size, üstüne çiğdem taşıyorum gibi geldi. Ay. Kaldır bakayım. O, Kaldır. o durumdaydık yani. Mümkün değil. Bir kalkmayı deneyelim yine sizin. Bir adım atmaya Atam çalışın. hocam. Atarsın. Yine de bir deneyin isterseniz. Bir denemeye çalışalım. Peki. oturtalım. Ender Bey istemiyorsanız yapmayın. Yok, istemiyorum değil. Durumum böyleydi. Ben alıştım bu duruma. Yani duruma Son alıştım. 2 yıldır bu durumdaydık evde. Yani bayağı elini Kesinlikle kolunu hiç öyle. hareket Hayır, ettirem. hayır. Ben zannettim ki hani Yok. eller kollar yardımcı Hayır, hayır, olarak öyle bir hani şey bir yok. şekilde Kesinlikle. ağır da olsa Evden ilerle. hiç Hiç dışarıya ilerle, hiç çıkamıyor. gidemiyordunuz. Ya tabii pilsiz şu anda, yani şu anda nasılım o şekildeydim. Evet. O şekilde bir hayat sürüyordum. Ama elinizi oynatabiliyorsunuz. Şu anda elimi oynatabiliyorum. Bu Ama kadar şu anda kalkıyorum. açtık. Ha siz açtınız. Tamam Çalışıyor. açtığı için anladım. Peki siz hareket ettiremediğiniz için mi anlıyorsunuz o pilin? Tabii ki kapalı şu olduğunu? anda hareket ediyorum. Yoksa başka türlü bir ne bileyim orada şey mi oluyor böyle elektrik gelmiş gibi mi oluyor oluyor? ama ellerime geliyor o şey, hissediyorsunuz. Gücün geldiğini hissediyorsunuz yavaş. Şimdi kalkmayı deneyin isterseniz. Ne Bir kadar ayaklarınızı enteresan ya, toparlayın. gerçekten bildiğim pil işte. Gerek yok hocam. Ay maşallah Ender Bey. Yürüyüp Ay gelebilirsiniz. maşallah. Aman Ender Bey. Yok canım, artık pil açtı Allah hocam. dikkat edin. Hocam Ay pil Allah açtı. şükür. Oturabiliriz. Ay çok yani bu çok güzel bir şey hakikaten. Ben tamam hep duymuştum beyin pili de bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Şimdi tabii Parkinson hastalığı bir sürü bulgusu olan bir rahatsızlık. Biz burada bu tedaviyle hastalığın motor bulguları dediğimiz tutukluk, katılık, ağırlık, hareket etme güçlüğü gibi bulgularını önemli ölçüde düzeltebiliyoruz. Aslında bu tedaviyi hastalığın saatini geri almak diye ben tanımlamak isterim. Çünkü 10 yıllık bir hastayı burada gördüğümüz gibi ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Tabii ki bu bir kür değil, her şeyi ortadan kaldırmıyoruz ama bağımsız yaşayamayan, başkasının yardımıyla beslenebilen... Düşünebiliyor musunuz? Kendi kalkıp da değil mi? Yani kendi ihtiyaçlarını Tabii, giderip de Tabii. yatağına tekrar yatıp uyuyabilecek hale gelmiş. Öbür türlü ya çok zor bir şey. Peki sizin haberiniz mi yoktu, siz Ali Bey'den epey mi? süre taktırmadınız? Ya haberimiz vardı ama ya zamanı o zamana denk geldi yani. O zaman nasıl diyeyim? İyice hastalık çoğaldıktan sonra yapamayacağım dedim ben. Dayanamayacağım yani. Ben ameliyattan falan İlaçlarımız çok fayda korkuyorum. etmemeye başladı. Ha bilseydim daha evvelden Tabii ki, taktırırdım tabii diyorsunuz ki. değil mi? Bir de tabii hastalığın başka bir yönü var. Uzun yıllar ilaç kullanınca hastalar ilaç yan etkilerini yaşamaya başlıyorlar. Ender Bey'de de olduğu gibi onları burada görmedik. Hasta ilaç aldığında açılıyor, rahatlıyor Evet. ama yoğun istem dışı hareketler, ilaç yan etkileri yaşamaya başlıyor. Bunlar ya motor yan etkiler tarzında yerinde duramamak gibi veya bir takım psikolojik yan etkiler ve bir süre sonra hastalar ilaçsız hareket edememek ile ilaç alınca ortaya çıkan bu yan etkilerin arasına sıkışıyorlar. Daha fazla gidebileceğimiz bir yer kalmıyor. Tabii burada şu noktayı da vurgulamak gerekiyor. Parkinson hastalığının başlangıç tedavisi beyin pili değil. Hastalar eksik bir madde olduğu için öncelikle ilaç tedavisiyle normale yakın bir hayat yaşayabildikleri sürece yaşatmaya çalışıyoruz. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da ilaç yan etkilerinin ortaya çıktığı olgularda ama bazen çok nadir de olsa titreme hiçbir tedaviyle geçmiyor. O zaman mi? erken dönemde de bu hastalara ameliyat yapıp hastalık bulgularını düzeltmeye Hocam çalışıyoruz. arkadaşlarım burada pili açıkken ve kapalıyken
Ne Evet, durumda? bu Tabii benzeri ki burada yaptığımız hocamın tarafındaki görüntü pil kapalıyken, benim tarafımdaki görüntüde pil açıkken altında da yazıyor zaten. Ya inanılmaz bir şey bu. Peki bu hastamız- pilin belli bir süresi mi var? Yani ya da Tabii, şarj mı? aslında Saçma bu gibi hastamız gelecek belki sorular ama. pili bittiği dönemde ki bulguları yaşayarak karşımıza gelen bir hasta. Adı üstünde beyin pili. Mesela bu hasta titriyor. Evet, bazı konuğumuzda da öyle bir cihaz olacak. Evet evet. Ha, dışarıdan şarj edilebilir. Evet, dolayısıyla onların ömrü daha uzun Mehmet olabiliyor. Bey ile Gülşen Hanım'ı mı çağırayım şimdi? Tamam. Olur mu? Nasıl isterseniz. Tamam. Sevgili seyirciler, bir çiftimiz daha gelecek. Biz özellikle karı koca gelmelerini arzu ediyoruz ki hasta yakını da ne yaşadı? Buyurunuz. Hoş geldiniz. Ay ben anlamadım. Kim hasta? Kim hasta yakını burada? Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Oturmak Hoş ister bulduk misiniz? efendim. Buyurun. Ya maşallahınız var ama arzu ederseniz oturun. Kim anlatacak? Kim anlatacak derdini? Önce Peki. Neden öyle sordum biliyor musunuz? Çok güzel anlatıyor ya. Esas bana sorun demişti yayından önce de onun için. Geçmişler olsun. Sizinki nasıl başladı, nasıl ilerledi? İlk önce sağ kolumda başladı. Kol salınımlarının durmasıyla başladı. Ondan sonra güç kaybı oldu elimde. İş yapamaz hale geldi elim. Yani böyle hafif hafif hani bir şeyleri kaldıramamak gibi mi güç kaybı? Yoksa tamamen o kolun gitti mi hissi veya gücü? Hissi gitmiyor da güç kaybı oluyor. Bir şeyi tutamıyorsunuz. Anladım. Evet. Yani ağır bir şey kaldıramıyorsunuz. Kuvveti kalmıyor. Ondan sonra ayağımı sürüklemeye başladım Evet. yürürken. Daha sonra Aynı ayak değil mi? Yani sağ taraf sağ taraf mı oluyor? tarafımda başladı. Sonra sol tarafıma geçti. Donmalarım çoktu. Kasılmalarım kas katı kesiyordum. Mesela buzdolabından bir şey almak için gidiyordum. Sanki ayaklarıma beton dökülmüş gibi oluyordum. Asla hareket edemiyordum başka. Ondan sonra eşime sesleniyordum. Eşim geliyordu, elimden tutuyordu. Ancak hareket ettirdiği zaman hareket edebiliyordum. Yoksa eşim o evde olmasa akşama kadar o şekilde kalabilirdim. Bu arada sevgili seyirciler, TRT'ye geldikleri andan itibaren zaten o eller hiç ayrılmadı. O eller hiç ayrılmadı. İnşallah uzun senelerde teşekkür Allah size nasip etsin sağlıklı, huzurlu yaşamayı. Hanımların yaşı sorulmaz ama sorabilir miyim? 62 yaşındayım. 62 yaşındasınız. Ne zaman hastalık geldi, başladı? 14 sene önce. Ha, epey olmuş. Evet. Epey olmuş. 10 yıl geçtikten sonra Ali Bey'le tanıştık sağ olsun. 4 yıl önce ameliyat oldum. Siz de aynı şekilde mi? Yani şöyle iki kesi öyle mi oldu? Evet, Aynı ameliyat. aynen. Aynı şekilde mi? Aynı pilden mi takıldı? Aynı pil. Tamam. Hayata döndüm. Evet yani maşallahınız Hayata var döndüm. diyorum. Çok Kim hasta şükür. kim yakını diyorum. Çok şükür. Ha? Peki Mehmet Beyciğim siz ilk başladığı andan itibaren neler yaşadığınızı bir güzel anlatsanız bize. Gülsen Hanım'la birlikte. Pelin Hanım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. 10 yıl ömrümden 20 yıl gibi geçti gitti. O bir Parkinson hastası. Ben sağlıklı Parkinson hastasıydım. Onun eli, ayağı, ağzı, kulağı, gözü her şey ben oldum. Son anlar o kadar kötü olduk ki Pelin Hanım. Yatağından sağından soluna dönemiyordu. Ağzına ben besliyordum. Su karşısında masada dursun. Ben vermeyeyim susuzluktan ve bir uzanıp alamaz o vaziyette. Ve temel ihtiyaçlarında da ben yardımcı oluyordum. Artık son zamanlarda ilaçların yan etkileriyle hastalık arasındaki makas daraldı. Ve artık ilaçlar da etki etmemeye başlayınca değerli hocamızı bulduk. O da bizi Allah razı olsun gayet güzel bir şekilde ameliyat etti. Ameliyatından yarım saat sonra kalktı, başladı kendi başına gezmeye. Yarım saat sonra. Ay size dünyaları vermişler gibi olmuşsunuz değil Ne mi? diyorsunuz? Gerçekten. Ben iyileşmiş gibi oldum. Ben iyileşmiş gibi oldum. Hele karşındaki hasta eşiniz bir çare öyle dururken, ne kadar üzülürken, öyle sedyeden aşağıya kendisi indi, yatağına gitti. Ne kadar zayıflamıştı, yemek yemiyordu. Maşallah şimdi iyi yemeye başladı. Zıpkın gibi bir şey gibi. Az önceki görüntülerde de Gülsen Hanım'ın ameliyat öncesi halini gördük. Bir daha bir görebilir miyiz acaba? Hah. Bak yani. Yardımsız kalkamıyordum. Kalkamıyordum.
insana ne kadar zor bir şey. Şimdi tabii bunları, bu görüntüleri görüyorsunuz. O anları belki tekrar yaşıyorsunuz ama dediğim gibi çok teşekkür ederim. Hani bu yayına katılıp da seyircilerimize yaşadığınız bir şey anlatıyorsunuz. Hele ki burada yani Gülsen Hanım'ın ortaya koyduğu performans kadar Mehmet Bey'in de çok önemli. Çünkü bir hayat arkadaşınız var ve artık o size muhtaç hale gelmiş. Herkes bunu kaldıramaz. Herkes bu kadar da güzel göğüsleyemez ama. Ama Sizi Pelin Hanım, tebrik ediyorum. o hasta olmayıp da ben olabilirdim. Tabii ki. O İyi günde, durumda kötü ben günde. olabilirdim. Tabii ki. Eş tabii ne demek? ki. İyi günde, kötü günde birlikte olacağız. Tabii ki. Tabii. Tabii yani ki. Çocuk var mı sizde? bir tane. Bir kızımız var. Allah 2 bağışlasın. tane torunumuz var. Aslında kızları bir doktor meslektaşımız biraz da bize ulaşmalarında doktor arkadaşımızın Çok da faydası oldu. Evet. Peki Gülsen Hanım'ın pilleri de yine aynı şekilde 6 senelik ortalama. Ortalama 4 ile 6 yıl arasında bir ömür ama şimdilik iyi gidiyoruz. Bir problemimiz İyi, yok. harika. Onu takip ediyoruz zaten. O zaman Feray Hanım'ı da davet edelim mi? Tabii O ki. da bir örnek ama onunki biraz daha değişik. Evet. Onda istem dışı kasılmalar varmış. Buyurun, Feray Kılıç geliyor şimdi de. Hoş geldiniz Feray Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Feray Hanım bir başka meslektaşımız, fizyoterapi uzmanı kendisi. Ve başka bir hastalığı var. Distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden ve Parkinson'dan farklı ama vücudun bir bölgesinde, bazen başta boyunda, bazen vücut bir yarısında ya da vücudun genelinde kontrol edilemeyen ve aşırı kasılmalarla giden bir hastalık. Bu rahatsızlıkta da eğer tıbbi tedavi ve botoks tedavisi bize istediğimiz sonuçları vermiyorsa beyin pilleri bu kişilerin yaşamlarında da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Botoksu ne yapıyorsunuz botoksla? Aşırı kasılan, botoks aslında adele sinir birleşim yerinde bir çeşit iletişimi kesen, felç yapan bir tıbbi tedavi Yani maddesi. oynatamasın diye bazı O bölgelere, botoks bölgelere veriyorsunuz. botoks enjeksiyonu yapıldığı zaman onu nöroloji doktoru meslektaşlarımız yapıyor onu. Ve yapmadığım, yaptırmadığım ve eğitimini almadığım alternatif tedavi kalmadı. Tabii bu benim açımdan çok büyük bir gelişme ve katkı oldu mesleğim. Yani hastalığımın bir artısı oldu bu bana. Peki Feray Hanım o gün kalktınız böyle boynunuz tutun yani çeviremiyor muydunuz kafayı? Asla yastıktan başımı kaldıramadım. Ha, o kadar. Evet. Ama sonra normal günlük hayatınıza devam ettiniz. Hep aynı şekilde mi kaldı Yamuk. boynunuz? Yani şu şekilde sürekli böyle ve gittikçe bunun şiddeti arttı. Alternatif terapiler yani bildiğiniz sizin konuklarınızda da mutlaka vardır. Hepsi yapıldı. Arkasından ilaç tedavileri yaptık. 2003'ten sonra botoks uygulamalarına başladık. Boynunuza mı yaptılar? Evet boyun. Ama şimdi şey yapabiliyorsunuz yani Tabii. şöyle çevirebiliyorsunuz kafanızı. Tabii. Ee, Şimdi çok- tabii biraz stresli ortam olduğu için gerginlik Yayın olabilir. gerginliği mi? Tabii ki canlı. Ama çok iyisiniz maşallah. Yok, güzel. iyiyim. Botoks uygulamasını 2008'e kadar yaptık ama bu süre zarfında etkisi gittikçe düştü. İlk başta 3 ay giderken 10-15 güne kadar düşmeye başladı. Çok aktif bir çalışma hayatım vardı ama aktif çalışma hayatımı noktalamak zorunda kaldım. Arkasından günlük hayatımı bitirdik. Yattım 2,5 sene. Hiç kalkmadan yatar kalkma. vaziyetteydim. Çünkü benim rahatsızlığım Ali Bey'in de söylediği gibi istemsiz kasılma. Sürekli düşünün boynunuz sola doğru gidiyor. Gece ve gündüz ve 24 saat. Uykunuz problemli. Çok ciddi ağrılarınız var. Ve kırılacaksa kırılsın. Yani kopacaksa kopsun dediğiniz şekilde çok şiddetli ağrılar. Feray Hanım. Tarifi mümkün değil. Tabii çok zordur. Ben şeyi tam bilemiyorum. Boyun sadece öyle mi kalıyor yoksa gelip gidiyor muydu? Hayır, benim sabit kalıyordu. Hareket Sabit olayı kalıyor. çok yoktu. Tabii ki bir miktar titreme de vardı başımda. Yani nasıl tarif edeyim ağrının şiddetini? Normal boyun tutulmasının 10 katı. Ay canım. Oturma kalkmada zorluk. Denge problemi, kulakta uğuldama, mesela merdiven inip çıkmakta zorluk gibi şikayetlerim de vardı tabii ki. Bu arada ellerime de birazcık yansımaya başlamıştı. Günlük hayatımı yapamayacak durumdaydım. Yani yattım. Bu arada yeşil reçeteli ilaçlar kullandık epey bir süre. Tabii ona başlamak ayrı dert, bitirmek ayrı dert. Ağrıları çok oluyor onun da. Ben Ali hocamla 2006 yılında tanıştım.
Daha sonra yurt dışlarına da gittim bu konuyla ilgili. Yani gitmediğimiz yer kalmadı açıkçası. Ve en sonunda sizde de beyin pili. Evet, beyin pili takıldı. Şarj edilebilir dediğiniz Evet. Feriha Hanım'ın beyin pili Evet, mi? benim Son hali diyelim. dışarıdan küçük bir aparatımız var. Buraya koyuyoruz. İşimi yaparken ya da yatarken şarj edebiliyorum. 2-3 günde bir 35-40 dakikalık bir işlem bu. Böyle. Burada dediniz yani bunun Hayır, pile adaptörünü buraya koyuyoruz ama Tamam. beynimizin içinde pil şeylerimiz, elektrotlarımız. anladım, herhangi bir pilimiz burada. uzantısı yok yani dışarıda, öyle mi? Görmüyorsunuz. Dışarıdan görünen yok tabii ki Estetik elektrotlar. açıda sizin gördüğünüz Pile bağlı. herhangi bir şey Ay yok. sağlık olsun yani, Evet. estetik olmaya versin orası da. Gerçi biz estetikçiyiz. Estetik işleri yapıyoruz Hayatım ama. Şimdi Feray Hanım hem iyi bir örnek hem de bizim için de sıra dışı Evet. bir vakaydı. Çünkü bu tip rahatsızlıklarda biz böyle çok kısa sürede ya da bir günde bu kasılmaları görmeyiz. Daha çok yavaş yavaş ilerler. Aklımızda acaba bunun psikolojik komponenti, başka soruları mı Bu var? arada size mutlaka şunu soracağım. Seyircilerimizin aklında olanın şu olduğunu tahmin edebiliyorum ve ben de onu merak ediyorum. Evet, çok iyi bir örnek. Mesela diğer yerlerde de yavaş yavaş gelmiş. İşte uyuşmayla gelmiş. Efendime söyleyeyim, sizinki nasıl başlamıştı? Benim sağ ayağım tutarak başlamış. Ayağı sürterek başlamış ama burada gece yatmış, sabah kalktığında boyun öbür taraftaymış. Yani sola dönmüş. Tabii. Öğrenmek isteriz belirtileri neler, nasıl çıkıyor Genelde diye, değil mi? distoniler yavaş yavaş gelişen kasılmalar. Böyle bir öykü bizde acaba bu gerçekten organik mi, psikiyatrik bir sorun mu sorusunu aklımıza getiriyor. Ama tabii ki hem hastalığın süreci, yolculuğu hem zaten bu tip hastaları mutlaka bizim hareket bozukluğu uzmanı meslektaşlarımız görüp değerlendiriyorlar. Onların ortak fikri bu hastalığın distoni olduğu yönündeydi. Nitekim zaten ameliyattan sonra önemli klinik iyileşme hissettik. Bir de kişiler sağlıkçı bile olsalar genellikle Ya, bizimle iletişimlerini oluyor bazen. bu hayat yoğunluğunda çok hızlı ve yakın yapamadıkları için Feray Hanım'ın bir dönem pili bitti. O zaman Hayda. Evet, şöyle Pili bu bitti. distoni, Parkinson hastaları bize göre daha şanslı. Bizde pil daha kısa sürede bitiyor. Ben 1,5 sene kadar sürmüştü ayarım. Ben dedim ki artık bu işe yaramıyor. Ben yine aynıyım. İşte eşim diyor, etrafındakiler diyor, hayır eskisine göre çok iyisin, ağrıların çok iyi. Pilim bir anda bitti ve bittiği anda gördüm ki dünyam karardı. Yani anladım ki pil bana %80 oranında fayda etmiş. Evet, Ben çok iyi. 2011 yılında ameliyat oldum. Yani genellikle hastalar şeyden çok korkuyorlar. Ameliyat çok mu zor? İşte evet, bir 7 saatlik bir operasyondu ama şimdi süre herhalde Şimdi 4 saat kısalmıştır. civarında. Ama bak 15 gün olmuş. Evet. 15 gün olmuş. Korkulacak Maşallah. bir ameliyat değil. Günlük hayatınıza da çok çabuk geçiyorsunuz. Distonide biraz daha bilemiyorum, pil ayarları uzun sürüyor olabilir ama diğerleri gördüğünüz gibi 15 günde beyefendinin sağlığına Maşallah. kavuşması. Şimdi bakıyorum sorulara, çok da soru gelmiş. O yüzden ilk olarak en kritik soru, seyircilerimize seslenin. Eğer şu oluyorsa dikkat. Ne diyorsunuz? şimdi Parkinson hastalığını konuşuyor isek, tanıyı konuşuyor isek, eğer vücudunuzun bir yanında parasayar tarzda gibi bir titremeniz var ise, Parasayar tarzda titreme nedir? şu şekilde diyelim. Yani eliniz böyle kişinin eliniz titriyorsa. parasayar gibi. Evet. Tabii şurada şu da önemli. Parkinson hastaları genelde istirahatte titrer. Eğer burada titreyen bir hastamız olsaydı ellerini kaldır deyince genelde o titreme azalır ya da dururdu. Ama tabii ki hepimizde olan, daha genç yaşlarda ortaya çıkan işte pozisyonel ya da esansiyel tremor dediğimiz bir eylem, bir işlem yaparken olan titremeler de var. Bu farklı bir hastalık ama o hastalıkta da beyin pilleri titremeyi durdurmaya çok iyi yarıyor, yararlı olabiliyor. Eğer bu tip bir titremesi varsa kişinin veya hani yaş ileriliğinde bu tip hastalarda titremesi olmayan, yavaşlık gözden kaçabileceği için, yaşlılık zannedilebileceği için, eğer büyüğümüz ya da hasta yürürken kollar vücut salınımına yeteri kadar iştirak etmiyor ise, bir yan daha çok vücuda yapışık, hareketsiz gibi yürüyorsa, o zaman acaba böyle bir sorunumuz var mı? Sorusu akla Bir yan gelmeli. daha açık bir onu bir daha bir görebilir Tabii. miyiz? Yani diyelim biz böyle yürüyoruz. Eğer bir yanında Parkinson hastalığı bulguları olan bir hasta varsa, daha çok el bir yana yapışık, bu şekilde belki biraz küçük adımlarla öne eğik yürüme ve yüz hatlarında bir donukluk karşımıza gelebilir. Sanki felçli gibi, böyle tabii ki felçli hareket edemez, o ayrı ama söylediğiniz hastalığın sanki. tıp dilindeki adı titrek felç. 1817 yılında James Parkinson isimli bir İngiliz hekimi
Bakmış ki hastalar bir yandan felce benziyor, bir yandan da titriyor. O yüzden İngilizcesini Titrek felç. shaking palsy diye tıp alemine tanıtmış. Hani Türkçe'ye çevirince Türk tercümesiyle diyelim titrek felç denilebilir belki. Yani hem titremenin hem de gerçekten bir felce benzeyen bulguların ani değil tabii yavaş yavaş geliştiği bir rahatsızlık. Distonilerde de eğer özellikle Feray Hanım'daki gibi boyun distonisi varsa, başın bir tarafa döndüğü, başka yana dönmediği veya vücudun bir yanında veya vücutta yaygın, kontrol dışı gelişen ve artan kasılmalar varsa bu tip bir rahatsızlığımız var mı sorusunu akla getirmek Doktora lazım. gideceğiz hemen. Tabii ki burada Buna hangi alan bakıyor? buna nöroloji uzmanları eğer Nöroloji mümkünse uzmanları. böyle bir yer yakın zamanda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu hastalığa bakan bir merkezin olduğu yerde bunun uzmanı nöroloji yani hareket bozukluğu uzmanı nöroloji doktorlarına ulaşabilirsek hem Çok tanı iyi olur çünkü Feray Hanım yine en güzel örnek. Feray Hanım tıp camiasının içinde olmasına rağmen ne kadar zaman geçirmiş. İnanın Pelin Hanım o kadar çok artık görerek teşhis koymaya başladık ki yani ben görüyorum bunda distoni var, bunda şu var. Yani bu şekilde yönlendirebildiğimiz hastalarımız oluyor. Çünkü hastalar da çaresiz. Nereye gideceklerini gerçekten bilmiyor. Evet. Yine gelen en çok gelen sorulardan bir tanesi de Alzheimer'a iyi geldiğini duymuştum beyin pilinin. Böyle bir şey var mı? Bunun için beklememiz gerekiyor. Çünkü başka hastalıklarla ilgili yaptığımız çalışmalar sırasında beyin piliyle beynin belli bölgelerini uyardığımızda hafızayı geri çağırabildiğimizle uyumlu bulgular bulduk. Hadi Bunun üstünde inşallah. çalışmalar sürüyor. Çünkü bizim bir tıbbi tedaviyi uygulanabilir ve yararlı diyebilmemiz için bir sürü çoklu merkezdeki kontrollü çalışma sonuçlarını Yani görüp bazılarında şimdiye kadar işe yaradı ama herkeste değil. tekrarlanabilir olduğunu görmemiz lazım. Alzheimer'la ilgili çalışmalar sürüyor. Birkaç sene Omurilik bekliyor. hasarı için beyin pili kullanılabilir mi? Kullanamayız çünkü omurilik hasarı. Parkinson'da fayda verir mi bayağı ilerlemişse? Yani epey ileri bir Parkinson'da da fayda verir mi diye sormuş. Hastayı mutlaka görüp değerlendirmek lazım. lazım. Aslında epey ileri derken Ama epey ileri derken evet burada. Ender Bey de benim gördüğüm en ağır hastalardan bir tanesiydi. Annem 85 yaşında, titremesi falan yok ama hareketleri çok yavaş. Görmek, değerlendirmek lazım. 85 yaşta belki 2 ya da 3 defa düşünmemiz gerekiyor bu ameliyatı ama başka çaresi yoksa Huzursuz yapılabilir. bacak sendromuna beyin piliyle çözüm bulunabilir mi? Önce bir hareket bozukluğu uzmanı nöroloji doktoruna gidelim. Ondan yol göstermesini isteyelim. Belki evet, belki hayır. Daha sonra başka bulgular artı başka şeyler karşımıza gelebilir. Ama doğru adresimiz nöroloji doktoru olacak. Ya yaşa çok takılıyorlar. Annem 75 yaşında yine de olur mu filan gibi. Şimdi zaten bu ileri yaşın hastalığı. Eldeki bazı çalışmalar yaş çok ilerlediğinde ya da hastalık ilerlediğinde görünen randımanın azaldığını bize gösterebiliyor. Ama biz 85 yaşındaki bir hastaya ameliyat önerebileceğimiz gibi 60 yaşındaki bir hastaya siz uygun değilsiniz, size ameliyat yapamayız da diyebiliriz. Bir sürü kriteri değerlendirmek. Riskleri mi var? Her ameliyatın riski var. Ama Tamam. şimdi burada biz sonuçta kafatasına birer küçük delik delerek yaptığımız ve içeriye bazı iğneleri, aletleri soktuğumuz bir cerrahiyi konuşuyoruz. Deneyimli ellerde diyerek başlamak ki. istiyorum. Aşağı yukarı %1 civarında bir enfeksiyon ihtimali var. Bu apandisit ameliyatında da böyle, bademcik ameliyatında da böyle. Bunun dışında her ne kadar uyanık konuşarak, sohbet ederek de yapsak kafatasına birer küçük delik deldiğimiz için içeriye bir iğne alet sokup çıkarıyoruz. Teoride bunların bir damara rastlama, bir kanama olma ihtimali var. Şeker hastalarından çok gelmiş. Mesela 40 senedir şeker hastası diyor. Bu olur mu? Olur. %1 civarında bir beyin kanaması riskini karşımıza alıyoruz. Ama şükür ki neredeyse pil ve diğer cerrahiler 1000'i geçti uyguladığımız vaka sayısı. Karşılaşmadık ama her hastaya böyle bir riski söylüyoruz. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, diğer önemli görünen kronik yaş rahatsızlıkları, tabii hani kanser Allah vermesin öyle şeyleri bir kenara bırakalım. Zaten bu yaş grubunun ortak yaşadığı sorunlar. Herhangi bir hastaya biz ameliyat öneriyorsak zaten o hastalar ayrıntılı bir şekilde kardiyoloji, dahiliye, anestezi, psikiyatri doktorları tarafından değerlendirilip engel bir durum var mı yok mu? Hani tabiriyle kaş yaparken göz çıkartmayalım diye değerlendiriliyorlar ve ona göre karar veriliyor. Felçli yakını olanlardan çok mesaj gelmiş. Orada Felç de bir işe kalıcı yarıyor. beyin hasarı var. Maalesef ki hani bu tedavinin çok fazla yararını görme şansımız yok. Ama geri döndürülebilir felçler var tabii. Yani o fizik Bazı tedaviyle. erken ve farklı evrelerde Evet. beynin diğer bölgelerini hem bu hem de farklı yöntemlerle uyararak acaba felç sonrası iyileşmeye katkıda olunabilir mi diye bazı çalışmalar yapılıyor ama hani beyin pili felçli hastalara
uygun bir tedavi yöntemi değil net olarak. Peki operatör doktor Ali Zırh, çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve anlattığınız için. Son olarak ameliyatın rakamı ile ilgili olarak tabii kişiye göre belki değişir mi acaba diye soracağım da pahalı bir ameliyat farklı dediğiniz tedavi için. yöntemleri var. Sosyal güvence önemli bir kısmını karşılıyor. Bu kişinin ameliyat olduğu kuruluşa göre değişebiliyor. Ama her hastada farklı. Yöntemlere göre de farklı. Rakam deyince tabii aslında buradaki hastaların da içinde olduğu güzel bir rakamla karşılaştık. Bu sene beyin pili olan hastalarımız Guinness Dünya Rekoru'nu aldılar. Yaklaşık değil, net çünkü approve edildi. 329 beyninde pil kişi. olan hasta bu sene Dünya Parkinson Günü paralelinde bir araya geldi. Ve Beyin Pili Hastaları Derneği'nin, Feray Hanım ve bazı hastalarımız da bunun içinde kurduğu bir dernek bu. Onların aktivitesi çerçevesinde böyle bir rekora da imza attılar. Peki çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz. Şifalar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah beterinden korusun ve ekran başında da bizi izleyen sevgili seyircilerimize de buradan bir umut olabildiysek ve böyle bir tedavi yöntemini de haberdar etmek istedik. Vallahi size de Allah ellerinize sağlık versin, şifa versin. Çok teşekkür Çok ediyorum teşekkür hocam. ederim fırsat Sağ olduğunuz olun. için. Teşekkürler. Yol olduğunuz için. Sağ olun.